Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle beraber yakadan başlama, robadan başlama da dediğimiz bir yelek çalışacağız. Kırmızı bir renk seçtim, koyu kırmızı. İpim Nakoilit Baby antipilik bir ip. Renk numarası 298, 100 gram 250 metre. Tabi siz benimle aynı renkte, aynı markada örmek zorunda değilsiniz. Şiş numaram 3. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Yeleğim için şişime 83 ilmek attım. 14 ilmek bir yaka, 6 ilmek reglan ilmeğim. Reglan ilmeğim model olacak. Reglan artırım ilmeğim. 7 ilmek kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğim. 6 ilmek reglan artırım ilmeğim. 19 ilmek yeleğin arka sırt bölümü. 6 ilmek reglan artırım ilmeğim, tekrar 7 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğim, 6 ilmek reglan artırım ilmeğim, diğer yaka 14 ilmek. Dört haroşa sırası oluşturdum. Örgümün ön yüzünden fazla zaman kaybı olmasın diye arka yüzünü döndürüyorum. Renkli ayraçlarla da ayırdım. Örgümün ön yüzünde ayrımları çalışacağız. Tekrar ilmek saymak istemedim. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar gelmiyorum. Şu mor ayraca kadar. Burada kısa satır tekniği çalışacağım. Yani yaka düşürme tekniğini çalışacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın baştaki ilmeğimi ipimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden de ters ilmeklerle haroşa sırası oluşturuyorum. Ayraçları çıkarmadım bakın. Devam ediyorum. Ben bu şekilde elimde renkli ayraçlarla ayırdım. Sizlerin elinde renkli ayraç yoksa buralara farklı renklerde ip takarak da ayırabilirsiniz ya da beni takip ederseniz hem elime hem de söylemlerime sizin ayraçlarla ayırmaya ihtiyacınız olmaz. Mor ayraca kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim geldim mor ayraca kadar. Ayracımı bu şişime aldım. Burada 14 ilmeğim var yakada, ön yakada biliyorsunuz. 7 ilmeği ön pat haroşa ilmeklerime ait. 7 ilmek de yeleğin yaka bölümüne ait. 2 ilmeğimi ters ördüm. Bakın sıra sonuna kadar gitmedim. Örgümü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle aldım, bir sıkıladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yanındaki ilmeğimi de biraz sık ördüm. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Doladığım ilmeğim arttırdığım ilmeğim ve 7 ilmek kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bakın burada reglan artırıyorum. 6 ilmeğimi şu reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü 19 ilmek burası düz örüyorum. Burayı biraz hızlı geçeyim. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 6 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm.
Ayracımı kenar aldım. Bir doladım. 7 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 6 ilmek 6 ilmeğimi ördüm. Reglen artırım ilmeğimi, ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Burada 14 ilmeğim var. Yakada 3, 6, 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 7 ilmeği de yeleğin yaka bölümüne ait. 2 ilmek düz ördüm. Bakın. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. İp uzantısı olmasın diye. Yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Ajur ilmeğimi ters ördüm. Bu reglen modelimizde örgümün arka yüzünden işlem yapıyorum. Bakın şöyle. İpimi öne aldım. 6 ilmek. Bakın burada ilmeğim var. İlk ilmeği şişimi taktım. 1 2 sefer şişime ipi doladım. İlmeğin içerisinden aldım bakın. 1 2. İkinci ilmeğime şişimi taktım. 1 2 sefer ipimi doladım. İlmeğin içerisinden şişimi çıkardım. Üçüncü ilmeğimin içerisine şişimi taktım. 1 2 sefer bakın şişime ipi doladım. İlmeğimin içerisinden şişimi aldım. Dördüncü ilmeğime şişimi taktım. 1 bakın şöyle 1 2 sefer doladım. İlmeğimi şişimden çıkardım. Beşinci ilmeğime şişimi taktım. 1 2 sefer doladım. İlmeğimden şişimi çıkardım. Altıncı ilmeğime şişimi taktım. 1 2 sefer doladım. İlmeğimden şişimi çıkardım. Ajur ilmeğimi ters ördüm. Kol ilmeklerimi de ters ördüm. Reglen artırım ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimi de ördüm. Burada yine 6 ilmeğimin içerisinden her bir ilmeğin içerisinden 2 sefer şöyle şişime ip dolayarak ilmek alıyorum. Bak. Şöyle 1 2. İkinci ilmeğimden yine 1 2 ilmek dolayarak ilmek aldım. Üçüncü ilmeğimden aynı şekilde dördüncü ilmeğim yine 2 ilmek alıyorum. Beşinci ilmeğim yine aynı şekilde 2 sefer dolayarak bakın şöyle 1 2. Altıncı ilmeğim yine aynı şekilde 1 2 sefer doladım. İlmeğimi içerisinden şişimi aldım. Ajur ilmeğimi ters ördüm. Yeleğimin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Evet, reglen artırım ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimi de ters ördüm. Bakın ipim önde. İlmeğime bakın şişimi taktım. Burada 6 ilmek. Şöyle 1 2 sefer ipi doladım. İlmeğin içerisinden şişimi çıkardım. İkinci ilmeğime şişimi taktım. 1 2 sefer ipi doladım. İlmeğin içerisinden şişimi çıkardım. Üçüncü ilmeğime şişimi taktım. 1 2 sefer doladım. İlmekten şişimi çıkardım. Dördüncü ilmeğimi 1 2 sefer doladım. İlmekten şişimi çıkardım. Beşinci ilmeğime şişimi taktım. 1 2 sefer doladım ve ilmekten çıkardım. Altıncı ilmeğime şişimi taktım. 2 sefer doladım, çıkardım. Bakın. 2 sefer dolayarak 6 ilmeğin içerisinden bu şekilde ilmek aldım. Ajur ilmeğimi ters ördüm. Kol ilmeklerimi örüyorum. Ve tekrar ajur ilmeğimi ördüm. Reglen artırım ilmeğime geldim. Birinci ilmeğime şişimi taktım. Bakın 1 2 sefer doladım. İlmeğimin içerisinden şişimi çıkardım. Bakın şöyle 1 2. İkinci ilmeğime yine işlem aynı. Üçüncü ilmeğim yine bakın. 2 sefer dolayarak ilmek içerisinden alıyorum şişimi. Dördüncü ilmeğimde 2 sefer ip dolayarak ilmek içerisinden aldım. Beşinci ilmeğimde aynı şekilde ve altıncı ilmeğimde işlem tekrar. Ajur ilmeğimi ördüm. Bu artırmış olduğum ilmeğim. 2 ilmek kısa satır ilmeğimi ördüm. Burada 12 ilmek vardı. 2 ilmek kısa satırı aldım. Kaldı 3, 6, 9, 10 ilmeğim ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum.
İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle ajur ilmeğime kadar geldim. Bir doladım, artırdım. Şimdi şu ilmeklerimi bakın, 6 ilmeğim var ya, 2 doladım. Şöyle örmeden alıyorum. 1 2, bakın ilmeğim uzuyor bu şekilde. 3 4 5 6. Bakın. Bu 6 ilmeğin şişimi arkadaki şu 3 ilmeğe taktım. Bakın şöyle. Bu 3 ilmeği de şöyle parmağımın yardımıyla 3 ilmeğin içerisinden geçirdim. Tekrar bu şişimi aldım. Bak. Yalnız parmağım şurada. İlmek karışmasın diye tutuyorum. Bakın. 1 2 3 ilmeğimi ördüm ve diğer 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu 6 ilmeğin içerisinden tekrar 6 düz ilmeğimi aldım. Bu şekilde çapraz çalışarak. Bir doladım, artırdım. Kol için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimi ördüm. Bakın bir doladım, artırdım. Bu 6 ilmeğe bakın, çiftli ilmekler. Şu şekilde örmeden diğer şişe alıyorum ve ilmeğim uzuyor. Bakın. Böyle. Bu 6 ilmek bakın şişimde. Şu öndeki 3 ilmeği bıraktım. Arkadaki 3 ilmeği şöyle bakın örgümün ön yüzünden taktım. Şuradan parmağımın yardımıyla diğer 3 ilmeği bu 3 ilmeğin içerisinden aldım. Parmağımı buraya koydum. Bakın 3 ilmek. Her bir ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi alıyorum. Ve yine 6 ilmeğin içerisinden 6 düz ilmek aldım. Sadece ilmeklerimiz yön değiştirdi bakın. Bir doladım, artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Robo modelimiz biraz farklı olduğu için sıra başından sıra sonuna kadar örgümün ön yüzünden de arka yüzünden de anlatıyorum işlem yaptığım sırada. Ve ajur ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. Bu 6 ilmeğimi yine şöyle örmeden bakın sağ şişime alıyorum. Bakın şu şekilde ilmeklerim uzuyor. Sol şişimle şu 3 ilmeğe şişimi taktım önde. Bak şimdi parmağımın yardımıyla bu 3 ilmeği şöyle 3 ilmeğin içerisinden aldım. Bu baş parmağımı tuttum burada ve 3 ilmeğimin içerisinden birer ilmek düz ilmek örüyorum. Hani burada ilmekler karışmasın. Bakın bu 3 ilmeği ördüm. Diğer 3 ilmeği gayet rahat öreriz. İlk başta belki biraz zorlanabilirsiniz. Daha sonrasında alıştığınız zaman gayet güzel bir roba çalışması. Bir doladım, artırdım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz ördüm. Bakın ajur ilmeğimi de ördüm. Son reglan çalışmamızı da yapalım. Bu çiftli olan ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Bakın örmeden 1 2 ilmeğimiz uzuyor. 3 4 5 6 şöyle. Sol şişimi önden aldım. Şu arkadaki 3 ilmeğe taktım. Diğer 3 ilmeğe bakın şöyle parmağımın yardımıyla 3 ilmeğin içerisinden aldım. Baş parmağımla şu arkadaki ilmekleri tuttum. Tekrar sol şişime taktım. Bakın. Her bir ilmeğin içerisinden birer düz ilmek örüyorum. Bakın şöyle. İpimi katını aldım, düzelteyim. Alt ilmeğin içerisinde yine 6 düz ilmek aldım.
Bir doladım, artırdım. 3 ilmek yaka düşürme ilmeğimi ördüm. Ve burada 12 ilmeğim var biliyorsunuz. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada da ipimin katını almışım. Bunu da hemen düzelteyim. Burası 5 ilmek oldu. Burada 3, 6, 9, 10 ilmek kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Bu sıra örgümün arka yüzünden hiçbir işlem yapmıyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar, yani yaka düşürme ilmeklerinden, bu yaka düşürme ilmeğinden diğer yaka düşürme ilmeğine kadar örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örgümü ilerletiyorum. Örgümü ilerlettim, geldim örgümün arka yüzünden kısa satır ilmeklerime. Burada 10 ilmeğim var. 3, 6, 9, 10. Bunun 3 ilmeğini alıyorum. 1, 2, 3. Hani bir ilmek için tekrar dönmek istemiyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3 seferde yaka düşürmeye çalıştık. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerle ajur ilmeğime geldim. Reglen artırım ilmeğime. Ajur ilmeğimi de düz ördüm. Örgümün ön yüzünden bu sırada işlem yapmıyorum. Sadece artırma işlemi yapıyorum bakın. Bir doladım, artırdım. 6 ilmeğimi düz ördüm. Reglen artırım ilmeğimi. Burası reglen model bakın. Bir doladım, artırdım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. 6 ilmek reglen modelimi düz örüyorum. Reglen artırım ilmekleri. Bir doladım, artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Ve diğer reglen artırım ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimi de ördüm. Bir doladım, artırdım. 6 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım, artırdım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz ördüm. 6 ilmek reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 6 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım, artırdım. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Yaka düşürme ilmeklerimi ördüm. Burada 10 ilmeğim var. 3 ilmeğimi yaka düşürme ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı. Ve örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Reglen artırım ilmeklerime kadar ters ilmeklerimle ördüm. Geldim, bakın ajur ilmeğimi de ördüm. Bu artırım ilmeğim. Şimdi bu sıra yine örgümüzün arka yüzünden işlem yapıyoruz. İpim önde. 6 ilmeğin içerisinden yine şöyle 1-2 sefer dolayarak ilmek alacağım. Bakın. İlk ilmeğime şişimi taktım. 1-2 sefer şişime ipi doladım. İçerisinden ilmeğimi aldım. Bakın. İkinci ilmeğime şişimi taktım. 1-2 sefer doladım. İlmeğin içerisinden şişimi çıkardım. Üçüncü ilmeğime şişimi taktım. Bakın 1-2 sefer ipi doladım. Şişimi ilmeğin içerisinden çıkardım. İşlem tekrar. Dördüncü ilmeğim de aynı şekilde çalışıyor. Beşinci ilmeğimi de, altıncı ilmeğimi de ve ajur ilmeğimi ters ördüm. Bu robada dikkat etmemiz gereken bir konu var. O da örgümüzün arka yüzünden sırası geldiği zaman şu ilmeklerin içerisinden ipi 2 sefer dolayarak almamız. Bakın, ilmek değiştirdikten sonra arka yüzünden böyle 1, 2, 3 haroşa görünüyor. Görüyor musunuz?
Bu dördüncü haroşa sırası. İpimi öne aldım. 1-2 sefer. İlk ilmeğin içerisinden aldım. İkinci ilmeğin içerisine şişimi taktım. 2 sefer ip dolayarak aldım. Dördüncü ilmeğe şişimi taktım. 2 sefer ip dolayarak ilmeğin içinden şişimi çıkardım. Beşinci ilmeğe aynı şekilde, bakın bu şekilde, bakın 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimi de yine 2 sefer ip dolayarak tamamladım. Ajur ilmeğimi ördüm. Yeleğimin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar. Burayı biraz hızlı geçelim. Evet. Reglan artırım ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. Bakın. İlk ilmeğime şişimi taktım. 1 2, bakın 1 2 sefer doladım. İlmeğimi şişimden çıkarıyorum şöyle. İkinci ilmeğime yine bakın 1 2 sefer şişimi doladım. Aynı şekilde. Üçüncü ilmeğime yine aynı şekilde. Dördüncü ilmeğim yine 2 sefer. Bakın tekrarlıyorum. Bakın 1 2 yavaş bir şekilde şöyle. Ve kol ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar reglen artırım ilmeğime kadar bakın. Kol ilmeklerimi ördüm geldim. Burada da bakın ilmek değiştiğimiz yer belli ya. 1 2 3 haroşa sırası oluyor. İpimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden arttırma işlemi yok biliyorsunuz. İlk ilmeğime bakın şişimi taktım. Şöyle bir, bakın şu bir. 1 2 sefer doladım. Üçüncü de şöyle ilmeğin içerisine şişimi aldım. 6 ilmeğimi bu şekilde çalışıyorum. İlmeğin içerisinden 2 sefer ip dolayarak ilmeğimi alıyorum. Ve ajur ilmeğimi ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar yaka kısmını da ters ilmeklerle örüyorum. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. 3 6 7. Burada bakın ilik açacağım. İlik yeri açacağım. Ben haroşayı ters ördüğüm için ilik yerimi hep örgümün arka yüzünden açıyorum. Şöyle bakın. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. Sonra 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Artırdım, eksilttim. İlik yerimi çalıştım. Son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bebek ve çocuk örgülerinde şu ilik yönü benim için fark etmiyor arkadaşlar. Hep örgünün arka yüzünden gelirken iliği açıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3 6 7 düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. İlk ilik yerimi açtım. Bakın ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. Yine şu çiftli ilmeklerimi bakın örmeden sağ şişimi alıyorum. İlmeğimiz uzuyor şu şekilde bak. 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimi sağ şişime aldım. Örmeden ilmek uzadı. Bakın sol şişimi şöyle önden aldım. Bakın şu şekilde taktım. Şu 3 ilmeğimi de parmağımın yardımıyla bu 3 ilmeğin içerisinden sağ tarafa geçirdim. Bakın şu 3 ilmeği şöyle tuttum parmağımla ve şu şekilde. İpimin katını aldım, düzelteyim. Bu 3 ilmeğin içerisinden bakın 3 düz ilmeğimi ördüm. Ve diğer 3 ilmeğimin içerisinden de her bir ilmekten olmak üzere 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum.
Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. Yine şu çiftli ilmeklerimi örmeden sağ şişime boş olarak alıyorum. İlmek uzuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ilmeğimiz uzadı. Sol şişimi şu arkadaki 3 ilmeğe taktım. Bu öndeki 3 ilmeği de bu 3 ilmeğin içerisinden parmağımın yardımıyla aldım. Baş parmağımı bu 3 ilmeğe koydum. İlmekler karışmasın diye. Şimdi bu 3 ilmeğin içerisinden birer ilmek düz ilmeğimi alıyorum. Bakın 3 ilmek de buradan yine 6 ilmeğin içerisinden yine 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Burada farklı bir teknik olmadığı için biraz hızlı geçiyorum. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bu çiftli ilmeklerimi örmeden yine sağ şişimi alıyorum. İlmeğim uzuyor bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şişim önde. Şu arkadaki 3 ilmeğe bakın sol şişimi taktım. Şu 3 ilmeğimi şöyle parmağımın yardımıyla bu 3 ilmeğin içerisinden aldım. Burada tekrar bu 6 ilmeğin içerisinden düz ilmeklerimi alıyorum. İlmeğimi karıştırmamak adına da yine bu baş parmağımın yardımına ihtiyacım var. Bakın bu şekilde. 6 ilmekten 6 düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeğimi düz ördüm. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, artırdım. Yine bu çiftli olan ilmeğimi bakın şöyle çift dolamıştım 2 sefer. Örmeden sağ şişimi alıyorum ve ilmeklerim burada uzuyor. Bakın şu şekilde sol şişimi şu arkadaki ilmeği önden taktım. Bu sağ şişimdeki şu 3 ilmeğimi parmağımın yardımıyla bu 3 ilmeğin içerisinden aldım. Yine bu baş parmağımı bak şu 3 ilmeğin üzerine koydum. Ve burada her bir ilmeğin içerisinden birer düz ilmek alarak 6 ilmekten birer düz ilmek çalıştım. Bir doladım, artırdım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. 7 ilmek haroşa ilmeğime kadar. İpimi öne aldım. 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden hiçbir işlem yapmıyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerim ters. Haroşa ilmeklerimi de ters ördüğüm için. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örgümü ilerlettim. Geldim sıra sonuna. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın örgümün ön yüzünde bu sıra sadece artırım işlemi çalışacağım. Başka bir işlem olmayacak. Roba modelinde 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Artırma kısmına geliyoruz. Doluyorum, artırıyorum. 6 ilmek. Reglen artırım ilmeğim düz. Dolayarak artırıyorum. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Doluyorum, artırıyorum. Reglen artırım ilmeğim düz. Dolayarak artırdım. Yeleğimin arka sırt bölümü düz. Dolayarak artırdım. 6 ilmek reglen modelim düz. Ve doladım. Şişimi hani ip dolayarak artırıyorum. Kol ilmeklerim düz. Dolayarak artırdım. Reglen artırım ilmeklerim düz. Doladım, artırdım. Yaka ilmeklerim düz. 7 ilmekte ön pat ilmeğim haroşa.
ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde 7 ilmek ön pat ilmeğim, haroşa ters ilmekle, sonra ters ilmeklerle ilerliyorum. Nereye kadar? Şu 3-6 ilmek reglan artırım ilmeğime kadar. Burada tekrar bu bir ilmeğin içerisinden şişime 1-2 sefer ip dolayarak ilmeğin içerisinden ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde çalışıyorum sıra sonuna kadar. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Hani daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Reglan modelimizin mantığını anladık. Şimdi ben 1-2 model çalıştım. Modeli şu şekilde, hani ilmek çaprazına değişiyoruz ya, oradan sayıyorum. 9 model çalışayım. Artırım olarak da bakın ajuru sayalım. 1, 2, 3, 4 ajur. 18 ajur, 9 model. Ve sonrasında örgümün ön yüzünden şu şekilde bak haroşa dişi olarak 15 diş haroşa oluşturacağım. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açacağım. Şimdi buraya kadar anlattım yeterli. Roba modelimizin de mantığını anladık. 9 model 18 artırımdan sonra kol ve beden için haroşa çalışmasını beraber çalışalım. Robayı 9 model ve 18 artırım çalıştım geldim. Bakın şöyle sayalım demiştim. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ajurları da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 ajur. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa sırası çalıştım. Arka yüzünden de ilik yerimi açtım. Bakın şu şekilde. İlmek sayılarında hemen vereyim. Bir ön yaka 35 ilmek. Kol ilmeklerim 49. Yeleğimin arka sırt bölümü 61 ilmek. Diğer kol ilmeğim 49. Diğer yaka 35 ilmek. 6 ilmek reglan artırım ilmeğimin 3 ilmeğini yakaya verdim. 3 ilmeğini kola. Burada da yine 6 ilmek reglan artırım ilmeğimin 3 ilmek kol, 3 ilmek yeleğin arka sırt bölümü. Ayrımları da bu şekilde çalıştım. Yeleğimin modelinde tek ilmek sayısı önemli. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın ilik yerimizde oluştu. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve daha sonrası haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Mor ayıraca kadar. Tekrar mor ayracı da yine bu şişime alıyorum ve sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden de baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüyorum. Şöyle bir bakalım örgümüzün ön yüzüne bakın. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturup geliyorum. Daha sonra kol ilmeklerini beraber kapatalım. Üç haroşa sırası çalıştım geldim. Bakın örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm.
Haroşa ilmeklerimle mor ayraca kadar devam ediyorum. Dördüncü haroşa sırasında kol ilmeklerini kapatacağız demiştim. Ve mor ayraca geldim. Ayracımı kenara alıyorum. İpim önde. İlmeklerimi haroşa olarak kapatıyorum. Bakın 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. İpim önde. Yine şöyle 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alarak ilmeklerimi kapatıyorum. Yalnız ilmeklerimizi kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda. Ne çok sıkı ne de çok gevşek kapatalım ilmeklerimizi. Örgümüzü nasıl ördüysek biraz önce de ifade ettiğim gibi aynı ayarda kapatalım. Bakın bu şekilde şu turuncu ayraca kadar kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Bakın turuncu ayraca geldim. Ayracımı kenara alıyorum. Bu bir ilmeğim kola ait. Bir ilmeğim de yeleğimin arka sırt bölümüne ait. Bu 2 ilmeğimin içerisinde bir ilmek aldım ve kol ilmeğimi tamamen kapattım. Bak. Bu şekilde. Şimdi örgümü şöyle döndürüyorum. 4 ilmek kol altından artırıyorum. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi artırdım. Ve kolu birleştiriyorum. Bakın şu şekilde. Burada ilmek kapattığım yerde hani yaka tarafından gelirken şöyle bir ip uzantısı oluyor. Bunu nasıl önlüyorum? Şuradan şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir de şu ip uzantısı 2. Bu 2 ilmeğimi şu sol şişime taktım. Sağ şişimle bu 2 ilmeğimi taktım. Bir ilmek de yeleğimin ön yakasından. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım. Örgümü döndürüyorum. Bakın kol altına birleştirdim. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 5 ilmeğimi şöyle ters ilmeklerle örüyorum. Pardon 4 ilmeğimi. Şöyle 1 2 3 4. Bakın 4 ilmeğimi ördüm. Ve ters ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Diğer turuncu ayraca kadar yeleğimin arka sırt bölümünden ters ilmeklerle geliyorum. Burada kol ilmeklerimi kapatıyorum. Dönüyorum 4 ilmek artırıyorum. Dönüyorum o 4 ilmeğimi ters örüyorum ve sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimle örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Haroşa ilmeklerimle. Şöyle bakalım. Bu kolda nasıl çalıştıysam bu kolda da aynı şekilde çalıştım. Toplamda elimde 229 ilmeğim vardı değil mi sevgili hanımlar? 49 ilmek bir koldan eksilttim. 49 ilmek de bir koldan. Elimde 131 ilmeğim kaldı. 4 ilmek bir kol altından artırdım. 4 ilmek de diğer kol altından 8 ilmek. 131 artı 8 139 ilmek elde ettim.
Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Haroşa ilmeğimi de ters ördüğüm için sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Baştaki ilmeğimle beraber bakın 2 4 5 6 7. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle devam ediyorum. Modelim fare dişi modeli. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün model kısmında düz ilmeklerle ilerledim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünden model çalışmamıza başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3 6 7. Bakın haroşalarımı ters ilmekle örüyorum. Bir ilmek haroşa ilmeğimin dibinden ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Hemen yanındaki ilmeği bakın. Normal sıradan değil, bir alttaki sıradan şöyle bakın, dikkat edelim. Bir ilmek düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. Bu normal sıradan ördüm. Bir alt sıradan ipim arkada düz ilmeğimi ördüm. Bakın. Bu ilmeğimi de şişimden çıkardım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada normal sıradan değil ama bir alttaki sıradan bir ilmek düz. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters. İpim arkada bir alt sıradan bir ilmek düz. İpim önde bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım bakın. Bir alt sıradan şişimi taktım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım. Bir ilmek ters normal sıradan. İpim arkada, bu normal sıradan değil bak. Şişteki ilmeğimden değil. Bir alttaki ilmekten bir düz ilmek ördüm. Ve şişimi çıkardım ilmeğimden. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Sıra sonunda yine 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde bir ilmek ters ilmek kalana kadar. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimin önünde bir ilmek kalana kadar örelim dedim. 3 6 7 ilmek, burada 2 ilmeğim kalmış. Bu ilmeğimi ters ördüm. İpim arkada. Bakın bu ilmeğimi normal sıradan değil, bir alt sıradan düz örüyorum. Bu ilmeğim ters. Sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi yeleğimin haroşa kısmı, haroşa model olan kısmı düz ilmeklerle ilerliyor. Bak. Model olan kısmını da düz ilmeklerle örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geleyim. Model kısmı düz ilmeklerle, haroşa kısmı da haroşa ilmeklerle devam edeceğim. Yeleğimin model kısmını düz ilmeklerle ördüm. Haroşa kısmını da haroşa örüyorum. Ve modelde 2 sırayı
tamamlıyorum. Modelimiz 4 sırada bir kendini yeniliyor. Yalnız işlem yaptığımız sıra örgümüzün arka yüzünde. Şimdi tekrar örgümün arka yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat haroşa ilmeklerimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Modelde 3. sıradayız. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden modelde 3. sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın 3, 6, 7. Şimdi yeleğimin haroşa kısmını haroşa örüyorum. Model kısmını düz ilmeklerle örüyorum. Örgümün ön yüzünden. Bakın bu şekilde. Şu arada 3 sıra olması gerekiyor. İşlem yaptığımız sıradan sonra hani örgünün arka yüzünde işlem yapıyoruz ya. Örgünün ön yüzünde bu şekilde bakın. 1, 2, bir de şişteki sıram 3 sıra. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden ve modelde 4. sırada. Bir modeli tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi ikinci modeli kuruyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm ters ilmeklerle. Şimdi ön pat ilmeğimin yanında hemen bir ilmek ters. Bakın ipim önde. İpimi arkaya alıyorum. Normal sıradan değil, bir alt sıradan bir ilmek düz. İpim önde, bir ilmek ters. İpim arkada, bir alt sıradan şişimi taktım. Bir ilmek düz. İpim önde, bir ilmek ters. İpim arkada, bir alt sıradan bir ilmek düz. İpim önde, bir ilmek ters. İpim arkada. Bakın bir alt sıradaki gözden bir ilmek düz. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Fare dişi modeli aslında kolay bir model. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir husus var. İlmekleri kaydırmayalım. Sıra başında ve sıra sonunda ilmekler hep aynı denk gelecek. Sıra başında ters ilmekle başladıysak sıra sonunda ters ilmek denk gelecek. Sıra başında düz ilmekle başladıysak düz ilmek. Şimdi ben ters ilmekle başladım. Bakın haroşa olduğu için ön lastik şöyle arka taraftan sıra başında ters ilmekle başladım ki haroşanın yanında örgünün ön yüzünden düz ilmek denk gelsin diye. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geleyim dedim ama ön pat ilmeğimin hemen önündeki son modeli de beraber çalışalım. Bakın burada ters ilmek. Sonra ipim arkada bir alt sıradan şu gözden düz ilmek ördüm. Sonra ipim önde ters ilmek ve daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın modelimiz artık kendini belli diyor. Baştaki ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa ördüm. Baştaki ilmeğimle beraber. Sonra yeleğimin model kısmında düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Yeleğimin model kısmı düz ilmek, haroşa kısmı haroşa. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum.
Sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Haroşa ilmeğimi de ters oluşturduğum için ve daha sonra örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Tekrar düz ilmeklerle devam ediyorum. 3 sırayı çalışıp geleyim bu şekilde. 3 sırayı tamamladım, geldim. Bakın örgümün ön yüzünden. Arka tarafından örgünün işlem yapıyoruz modelde. Sonra bu şekilde de arada 3 sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle yeleğimizin duruşuna bir bakalım. Bakın. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Sonra etek ucundaki haroşa kısmını, yani lastik kısmını beraber çalışalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. 5 adet de ilik yeri çalıştım. Şöyle örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın. Daha sonra tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim haroşa. İpim önde, haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geleyim. Sıra sonuna geldim. Haroşa ilmeklerimle. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Şöyle bak. Bu şekilde 4 haroşa sırasını öreyim. Daha sonra da ilmeklerimi kapatıp düğmemi dikip geleyim. Yeleğimin etek ucunda 4 haroşa sırasını ördüm. Bakın 5. sırayı da yine haroşa olarak ilmeklerimi kapattım. Tıpkı koldaki gibi. Robası da süper bir roba. Model fare dişi. Şimdi dilerseniz yeleğimin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Şöyle kol altından alıyorum. Beden genişlik 29 santim. Boy ölçüsünü de alalım. Bakın önce şu arka enseden alıyorum. 37 santim. Omuzdan alalım. 38 santim. Yeleğim 1,5-2 yaş için uygun bir yelek oldu. Yeleğime ne kadar ip gitti? Şöyle bakın, 2 ipten bu kadar kaldı. 1,5 ipten fazla gitti. Bir ip şuralarda bir yerde bitti. İkinci ipi bağladım. Işık yansımasından dolayı rengim farklı çıkabiliyor, yeleğimin rengi kırmızı. Ama dediğim gibi ışıktan dolayı açık ya da koyu çıkabiliyor. Ama çok güzel vişne çürüğü bir kırmızıya sahip yeleğimin rengi. Hem kız çocukları hem de erkek çocukları için renk de uygun, model de uygun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda, bir dahaki anlatımlarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.